Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kat kat çıtır çıtır çok lezzetli lokmalık börekler hazırlayacağız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen işimize hamurunu hazırlamakla başlayalım. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir kasenin içerisine alalım. Ardından üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı kadar da instant maya ekleyelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine azar azar su ilavesi yaparak hamuru karıştırmaya devam edelim. Ta ki hamurumuz toparlanana kadar, su içerisine tamamen hapsedene kadar bu işleme devam edelim ki yoğurma işlemimiz daha sonrasında kolay olsun. Hamur elimize çok fazla yapışmasın. Bu arada su normal oda sıcaklığındaki, yani ne çok soğuk olmayan ne de ılık veya sıcak olmayan bir su tercih edilmeli. Kaşığı çıkardım. Elimle tekrardan hamuru güzelce toparladım. Böyle hafiften kıvam almaya başladığında tezgahın üzerine alıyorum. Her zaman söylediğim gibi daha kıvamlı, güzel, elastik bir hamur yoğurmak için tezgahta yoğurmanızı tavsiye ederim. Tezgahta yoğurmak istemezseniz stand mikseriniz varsa mikserde de yoğurabilirsiniz. Veya eğer kasenin içerisinde yoğurmaya devam edecekseniz mutlaka uzun yoğurmayı ihmal etmeyin ki hamurunuz istediğiniz kıvama gelsin. Şöyle elastik, güzel neydi? Bir kıvam aldı. Hazır olduktan sonra 4 eşit parçaya bölerek elimle böyle bezeler haline getiriyorum. Her zaman sizlere söylediğim gibi bezeleme aşamasında hamur azıcık da olsa elinize yapışıyorsa demek ki hamurunuz yeteri kadar güzel yoğrulmamıştır. O yüzden yoğurmaya devam edin lütfen. Yoksa istediğiniz kıvamda güzel bir börek elde edemezsiniz. Eğer hamur hafif nemli ama elinize hala yapışmıyor, çok güzel kıvamdaysa demek ki olmuştur. Böyle gördüğünüz gibi benim hamurlarım yapışmıyor. Orta sertlikte, yani ne çok sert ne de çok yumuşak olmayan bir hamur oldu. 4 beze elde ettim. Bezelerin üzerini kapattım. Bu şekilde 10-15 dakika kadar dinlendirdim ki hamur birazcık kendini salsın. Açarken benim için de kolaylık olsun. Ardından tezgaha alıyorum. Altına ve üzerine birazcık un serpiştirip merdaneyle hamuru büyütüyorum. Çok inceltmenize gerek yok. Ortalama bir servis tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Hamurlardan bir tanesini açıp kenara aldıktan sonra diğer 3 hamuru da aynı şekilde açmakla işe devam ediyorum. Sadece 2 tanesini gösteriyorum ama hepsini açtığımı bilesiniz. Hamurların tamamını açtıktan sonra bir tanesini tezgaha alalım ve üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tuzsuz tereyağını güzelce sürelim. Eritilmiş olmamasına, özellikle yumuşamış olmasına dikkat ederseniz daha da güzel olur. Eğer tamamen sıvı haliyle kullanırsanız tereyağını her aşamada hamuru mutlaka dinlendirmeniz lazım. Yoksa istediğiniz kıvamı yakalayamazsınız. Aralarına tereyağı sürerek diğer 3 hamuru da üst üstüne yerleştiriyorum. Sadece en altına, yani yere temas edecek kısmına tereyağı, bir de üzerine temas edecek kısmına tereyağı sürmüyoruz. Onun dışında tüm ara katlara tereyağı sürdüm. Ve sonuncu hamuru da üzerine yerleştirdim. Şimdi elimle biraz büyütüyorum. Bu aşamaların tamamında ara ara mutlaka hamurunuzu ters yüz yapmayı unutmayınız. Şimdi üzerine biraz un serpiştirdim ki yapışmasın açma aşamasında.
biraz hamuru genişletiyorum. Eğer bu aşamada içerisine tereyağı çok fazla dökülüyorsa, yani tamamen yumuşamış haldeyse, mutlaka hamuru birazcık buzdolabında veya buzlukta dinlendirip tekrardan işinize devam ediniz. Benim hamurum gayet tok durduğu için ve tereyağı içerisinden çok fazla taşmadığı için bu aşamada dinlendirmeden işime devam ettim. Katların tamamının eşit açılması için az önce de söylediğim gibi hamuru ara ara ters yüz yapmayı da ihmal etmeyiniz. Şimdi yeteri kadar açtım. Daha fazla büyütmeye hiç gerek yok. Üzerine tekrardan tereyağı sürüyorum. Ve bir katlama işlemi gerçekleştiriyorum. Hamuru uzunla enine olacak şekilde 3'e katladım. Şöyle uzun bir hamur elde ettim. Üzerine tekrardan tereyağı sürerek 3'e katlayacağım. Her iki ucunu içe doğru katladım. Hafiften üzerinden bastırdım. Genişçe bir hamur elde ettim. Ardından bir streç film çekilmiş tepsinin üzerine aldım ve tekrardan üzerini hava almayacak şekilde güzelce streçle kapattım. Poşetin içerisine koyup o şekilde de bekletebilirsiniz. Ama özellikle hava almamasına dikkat ederseniz daha güzel olur. O şekilde hamuru en az 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Bu aşamada ise geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Toplamda 5 adet ortalama 1 kilogram kadar patatesi güzelce haşladıktan sonra kabuklarını soyalım. Burada birazcık elimi yaktım. Sizler çok fazla elinizi yakmadan devam edin. Tereyağı ile ben açıkçası soğutmak istemedim. Patatesler daha güzel ezilsin, tereyağı ile özleşsin diye. Ancak dediğim gibi biraz soğutup tekrardan devam edebilirsiniz. Üzerine tereyağı ekledim ve bir patates ezici yardımı ile güzelce ezdim. Ardından üzerine bolca yeşillik ekledim. Yeşillik kullanmak istemezseniz, ben yeşilliğin içerisinde gördüğünüz üzere yeşil soğan da kullandım. Maydanoz kullandım. Dereotunu çok yakıştırdığım için dereotu kullandım ve baharatlar ekledim. Ama dediğim gibi taze soğan kullanmayanlar soğanı kavurup o şekilde de içerisine ilave edebilirler. Tamamen damak zevkinize göre davranmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hızlıca bir iç harcı hazırlayıp kenara aldıktan sonra buzdolabında yeteri kadar dinlenmiş olan hamuru çıkartalım. Her tarafına bolca un serpiştirelim ve şöyle yavaş yavaş baskılar uygulayarak hamuru genişletelim. Bu aşamada bir anda açmaya çalışırsanız hamurun içerisi bir tarafından diğer tarafına kadar toplanır. Yağda eşitsizlik olur ve hamur istediğiniz kadar güzel açılmaz. Aklınızda bulunsun. Ve bu şekilde yavaş yavaş hamuru açalım. Her seferinde söylediğim gibi ara sıra da hamurunuzu ters yüz yapmayı unutmayın lütfen. Hamur hafiften yapışıyor olsa bile lütfen çok fazla un kullanmamaya dikkat edin. Bir aşamadan sonra yeteri kadar açtığınızı düşündüğünüzde un kullanırsanız bu sefer de hamuru yani böreklerinizi kapatmakta zorlanabilirsiniz. Şöyle önce uzunla şeritler şeklinde hamuru 3-4 parmak aralıklarla kestim. Daha sonra enine keserek kare hamurlar elde etmeye çalıştım. Burada tezgahım bayağı büyük olduğu için diğer tarafına geçip yani baş taraftan kesemediğim için biraz dengesizlik oluştu. Tamamı eşit ölçüde olmadı ama daha sonrasında elimle bazen iç harcını ayarlayarak bazen de dışını birazcık büyüterek elimle hamurları dengelemeye çalıştım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ardından kestiğimiz karelerin üzerine böyle birer tatlı kaşığı olacak şekilde dolu dolu iç harcından yerleştirelim. Özellikle patatesli yapıldığında bu börek çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle patatesli de denemenizi tavsiye ederim.
Böyle yavaşça içini içe doğru ittirdim ve hamurun içerisini doldurdum. Şöyle yuvarlak bir şekil verdim. Tam da lokmalık bir börek elde ettik. Şöyle hemen hamuru bir kenara alıyorum. Ve diğer hamuru da aynı videoda gördüğünüz şekilde hamuru elinize aldıktan sonra iç harcını içe doğru bastırıp kenarlarını birleştirmiş olmanız yeterlidir. Birleştirirken de çok fazla kalın bırakmayın. O yüzdendir ki zaten hamuru olabildiğince küçük kesmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi eğer altını çok fazla kalın bırakırsanız bu sefer de pişmez, çiğ kalabilir veya katları hamur olabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi hemen hazır olan hamurları sırasıyla tepsimizin üzerine dizelim. Ben bir yağlı fırın kağıdı kullandım ama istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Yağlı bir börek olduğu için kolay kolay yapışmaz. Bu aşamada üzerine bolca sıvı yağ sürdüm. Ancak maalesef kameram durduğu için depolama alanı dolduğu ve de kameram durduğu için gösterememişim. Kusura bakmayın, ancak tekrardan söylüyorum. Son aşamada üzerine bolca sıvı yağ sürdüm. Ardından 180 derece fırında pişene kadar, yani üzeri ve altı nar gibi kızarana kadar pişirdim. Ortalama süre en az 45 dakikadır. Yani yavaş yavaş uzun süre pişmesi her zaman daha iyi olandır. Gördüğünüz gibi üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli, mis kokulu börekler elde ettik. Eminim denedikten sonra çok ama çok beğeneceksiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kalbinizin huzuru, evinizin bereketi daim olsun.